Gelmenizi bekliyorum ama öncelikle şunu söyleyeyim, magazin dünyasında yaşanan ilginç konuları, en ilginç konuları burada birlikte konuşacağız arkadaşlar sizlerle ve merak ettiklerinizi de bana sorabilirsiniz. Her şeyi konuşacağız. Rahmetli Güllü ile ilgili de yeni gelişmeler var, onları da konuşacağız. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir'i de konuşacağız. Özgün Amal'ı da konuşacağız. Ve 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 Sibel Can'ı da konuşacağız dostlar. Her şeyi konuşacağız. Yayına katılmanızı bekliyorum. Ee, Arkadaşlar, Ay Yıldız nasılsın? Milady nasılsın? Kalina hoş geldin. Milk merhabalar. Teşekkür ederim. Seni sormalı. Serhat hoş geldin. Nahide evet hoş geldin. Simon welcome Simon. Fatma hoş geldin. Servin işi sağlam nasılsın? Hayırlı akşamlar. Teşekkür ederim. Evet Melek Durmaz da burada. Arkadaşlar geliyorlar. Birer birer geliyorlar. Milk kırmızı yakışmış diyor. Kırmızı benim çok sevdiğim bir renk arkadaşlar. Veysel Aktaş aleykümselam. Hoş geldin. Ay Yıldız iyi izledi. Çiğdem de geldi. Nur Hayat, Çiğdem, Onur'u ben de özledim. Onur Akay'ı. Esra burada. Meral burada. Andriana burada. Andriana. Ola, Ola diyor. Ola Terde Bilal diyor. Andriana welcome. Servin, Semra Karadaş. Nur Hayat, Milk. Banu Kavaş nasılsın? Sizi bekliyoruz akşam olunca diyor Milk. Teşekkür ederim Seheyda merhabalar. Merhabalar Çiğdem burada, Çiğdem de burada. Dostlar birer birer geliyorlar. Evet, dün ne yazık ki bir askeri uçağımız, nakliye uçağımız düştü ve 20 askerimiz şehit oldu uçaktaki. 20 askerimizi, 20 personeli ne yazık ki kaybettik. Gürcistan üzerinde uçağımız, askeri nakliye uçağımız ne yazık ki bilinmeyen bir sebeple düştü ve kurtulan olmadı. Dün gece Sibel Can'ın konseri vardı. Sibel Can'ın konseri vardı. Bu arada şunu da söyleyeyim. Sanatçı Blok 3 bu uçağımızın düşmesi sebebiyle 20 personelimizin, 20 askeri personelimizin, 20 Mehmetçiğimizin şehit olması nedeniyle 3 konserini bundan sonra yapacağı 3 konseri iptal ettiğini duyurdu ve bu konserleri gerçekleştirmeyeceğini duyurdu Blok 3. Sibel Can'ın dün gece konseri vardı Harbiye açık hava sahnesinde. Konserini gerçekleştirdi Sibel Can ve sahnede bir konuşma yaptı. Bu konuşmayı ben çok yadırgadım. Sizlere de sormak istiyorum. Sizlerin fikirlerinizi sormak istiyorum. Bugün yaşanan askeri uçak kazasında hayatını kaybeden kahramanlarımızı alkışlayalım mı dedi. Bu neyin alkışı? Anlamsız. Bu neyin alkışı? Bir kısım seyirci alkışladı, bir kısım seyirci alkışlamadı ama şehit olanların arkasından yani böyle bir alkışa ne gerek var? Dua edelim dersin. Mümkünse orada dua edersin. Tamam mikrofondan da dua et. Bir Fatiha okuyalım dersin. Fatiha'yı okursun ya da sessiz okursun. Herkes sessiz okur duasını. Amin dersin. Ondan sonra ben böyle bir olaydan sonra konser verilmesini de uygun bulmuyorum. Aynı gece konser, eğlence ortamı olmasını da uygun bulmuyorum. Bu ayrı konu. Bu benim fikrim. O gece bir konser gerçekleşmesini de doğru bulmuyorum. Bu benim fikrim. Sibel Can'a yakışan konseri ertelemekti. Bir başka gün yine seyircilerin katılımıyla bir başka gün yapabilirdi. Sıcağı sıcağına öğleden sonra akşama doğru bu haberi almışız ve akşam çıkıyorsun alkışlayalım mı diyorsun. Bunu ben doğru bulmadım ve şöyle devam ediyor Sibel Can konuşmasına. Bugün yaşanan askeri uçak kazası hayatını kaybeden kahramanlarımızı alkışlayalım mı?
Mekânları cennet olsun. Allah ailelerine dayanma gücü versin. Diyecek hiçbir şey yok. Hayat maalesef böyle demiş ve sonra benim yerime de sev diyelim şimdi diye şarkıya, alkışlar eşliğinde şarkıya devam etmiş, şarkı söylemiş. Şimdi benim yerime de sev. Şarkısının adı bu. Bir tane şarkısının adı Benim Yerime de Sev. Ya yılların Sibel Can'ısın. Sahnede nasıl davranacağını, nasıl konuşacağını, böyle bir olay olduktan sonra yani alkışlayalım mı demek, benim yerime de sev diyelim şimdi demek filan. Yani bunlar çok rahatsız ediyor beni. Bilmiyorum ama ben hiç bunu benimsemedim. Bilmiyorum sizin fikriniz ne? Titan diyor ki ağzınıza sağlık abi diyor. Milk konuşurlar diyor. Murat İnce bence de abi haklısın diyor. Alkışlayın demek biraz gereksiz olmuş. Sonuç olarak cenazelerde vefat eden insanları alkışlıyor muyuz? Leo merhabalar. Kırcalı'yı selam verdi. Şehitlerimiz Allah rahmet eylesin. Mekan cennet olsun diyor Banu. Meral bildik mantıksız bir şey. Dua etmek evet nur hayat. Milk evlat acısını bir taslar o zaman evlat acısının ne olduğunu anlarlar. Allah kimseye tattırmasın tabii. Eda Ece'den biraz bahseder misin? Çok güzel, yetenekli ve nazik. Onu çok seviyorum diyor Kalina. Eda Ece ile ilgili dün bir haberimiz vardı. Burada konuştuk Eda Ece'nin yeni bir projesi var. Bir sinema filmi var. Ondan bahsettik dün burada. Bir platformda yayınlanacak. Ben de çok beğeniyorum Eda Ece'yi. Dusanka, hoş geldin Dusanka. Afram diyor. Duşanka Sırbistan'dan bize yazıyor, Belgrad'dan. Milk ne kadar zor olduğunu diyor. Nurhayat, Allah kimse evlat acısı tattırmasın. Selamünaleyküm diyor. BLH, aleykümselam Murat İnce. Bu arada tabii, yani, düşünsenize o şehitlerin ailelerine birer birer gidiyor, eee, subaylar, ve oğlunun şehit olduğu haberini veriyorlar. Ne kadar zor değil mi? İzlediniz mi o videoyu? Annesinin babasının evine gidiyor, bir subay. Subay mı, başçavuş mu, her neyse bir askeri yetkili ve şehit babasının karşısına önce selam veriyor. Ondan sonra, "Siz şehit babası oldunuz." diyor adamcağıza. Adam yıkılıyor tabii, sarılıyor. Kadın orada haykırmaya başlıyor. Adamın yanındaki karısı haykırarak ağlamaya başlıyor. Kolay mı? Evladının şehit olduğu haberi geliyor. Nursen nasılsın, iyi misin? Ay Yıldız, eee, o annenin feryadı çok acıydı diyor Milk, çok. Tusanka, Semra Garadaş, ateş düştüğü yeri yakardı diyor. Haklısın, haklısın, haklısın. Evet dostlar, eee, hayat devam ediyor, bir şekilde devam ediyor. Allah herkesin evladını korusun demekte eee, gerekiyor. Allah herkese iyilik versin, güzellik versin. Böyle kazalardan milletimizi korusun, bir daha göstermesin. Muazzez Ersoy, Nijeryalı bir hayranıyla birlikte bir görüntü veriyor. Bir basın toplantısı düzenliyor. Adam Nijerya'dan gelmiş ve, Muazzez Ersoy'un çok büyük bir hayranı, fanı. Gördünüz mü o videoyu bilmiyorum. Birlikte şarkı söylüyorlar. Türk sanat müziği şarkısını Nijeryalı makamıyla söylüyor. Muazzez Ersoy'la aslında adam Muazzez Ersoy'a hayran yıllardır. Onun şarkılarıyla büyümüş, yetişmiş. Koca adam olmuş. Ama Muazzez Ersoy onu hayran hayran dinliyor adamın şarkı söylemesini. Çok mutlu olmuş Muazzez Ersoy. Fakat bazı sayfalar, özellikle bir sayfa, sevgili diye yazmışlar. Muazzez Ersoy küplere bindi. Muazzez Ersoy Türk sanat müziği, fantezi müzik sanatçısı bu arada. Yani yurt dışından bizi izleyenler için, söylüyorum. Çok kızdı Muazzez Ersoy. "Nasıl yazarsınız böyle bir şey? Olmayan bir şeyi nasıl yazarsınız?" diye. Nasıl kızdı, nasıl kızdı, nasıl yani açıklama yaptı. "Kınıyorum sizi, ayıplıyorum sizi, olmayan bir şeyi nasıl yazarsınız, bana yakıştırırsınız böyle bir şeyi?" diye çok sinirlendi Muazzez Ersoy. Haklı bence de. Yani bu, aslında gazetecilikle hiç ilgisi olmayan bazı kişiler böyle sayfalar açıyorlar, magazin
seviliyor diye magazin haberciliği. Magazin sayfaları açıyorlar. Yalan yanlış bir fotoğrafın altına uyduruk başlıklar atıyorlar ve insanları böyle üzüyorlar. Onun için, siz olun, ciddi, habercilerin, gerçekten magazin gazetecisi olduğuna inandığınız insanların sayfalarını takip edin. Bazıları sırf, prim kasmak için, ilgi toplamak için, işte, ne bileyim ben, reklam alabilirim belki ümidiyle, para kazanırım ümidiyle magazin gazeteciliği değil de, işte, magazin sayfaları açıp milleti kandırıyorlar. Onların peşinden gitmeyin. Evet. Evet dostlar, bunu da söyledikten sonra, Özgün Amal'a geçmiş olsun. Özgün Amal sevilen oyuncu. Kıskanmak dizisinde oynuyor en son. Eee, Çocuklarıyla beraber sabahleyin sete gidiyor. Çocukların okulu tatil olduğu için onları da sete götürmek istiyor. Nefes 10 yaşında, Elemsu 8 yaşında. 2 evladı ve şoförü arabayı kullanıyor. Çocuklar, ve, Özgün Amal, şoför hepsi kemerleri bağlı Allah'tan. Bir araba geliyor, bütün hızıyla bunların arabasına vuruyor. Aman Allah'ım, o kemerler bağlı olmasa, hava yastıkları açılmasa Allah korusun, önemli yaralanmalar olabilirdi otomobilin içinde. Ama, o hava yastıkları ve kemerlerin bağlı olması koruyor onları. Hastaneye götürülüyorlar sabahleyin İstanbul'un Beykoz semtinde. Kazadan sonra acele hastaneye götürülüyorlar. Ambulanslar geliyor ama Allah'tan bir kırık çıkık, bir yaralanma, ciddi bir olay yok. Hastanede kontrolden geçiriliyorlar ve ondan sonra taburcu ediliyorlar. Bir şeyimiz yok, hepimiz çok iyiyiz diyor Özgün Amal hastane önünde bekleyen muhabir arkadaşlara. Ve böyle, ucuz bir şekilde bu kazayı atlatmaları çok sevindirici. Çünkü Özgün Amal'ın arabası kullanılmaz hale gelmiş arkadaşlar. Kullanılmaz hale gelmiş ve, çocukların psikolojisi tabii çok etkilendi diye bu kazadan, olaydan dolayı çok korkmuşlar çocuklar. Özgün Amal da yapımcıyla, Ay Yapım'la konuşup 2 gün set için ara vermiş. 2 gün sete gitmeyecek, izin almış. Arabası kullanılmaz hale gelmiş, Özgün Amal'ın. Eee, Çok geçmiş olsun. Özgün Amal'ın çocuklarının babası da, eee, reklamcı Ahmet Serdar Oral. Malumunuz 2020 yılında, bundan 5 yıl evvel kalp krizi geçirip hayatını kaybetmişti. Herkes şok olmuştu. Adamcağız da gençti, 47 yaşındaydı bildiğim kadarıyla. Eee, Ya da daha da gençti. Birkaç yaş daha da küçüktü. 6 yıllık evlilerdi, 6 yıllık eşiydi Özgün Amal'ın. Ancak ne yapacaksınız? Böyle bir kalp krizi neticesi hayatını kaybetmişti ve 3 sene setlere ara vermişti Özgün Amal. Eee, geçtiğimiz günlerde geçtiğimiz günlerde bu Kıskanmak dizisiyle ilgili de, çok övgü dolu, paylaşımlar okumuştum onunla ilgili. Özgün Amal'ın oyunculuğuyla ilgili gerçekten değerli bir oyuncu olduğunu zaten bugüne kadar herkese defalarca ispat etmiş bir insan. Çok büyük geçmiş olsun diyoruz kendisine. Ay bu uşağı bulana aşk olsun diyor Semra Garadaş. Dilek Şenyurt, Özgün Amal çok beğendiğimiz bir oyuncu. Çok başarılı. Halen daha yıllar sonra tekrar dizi çekiyor ama süper kaydı yukarıya. Ayça OGM dizilere çok para yatırdı. Evet. Dilafruz, Dilafruz nereden yazıyorsun? Özbekistan'dan yazıyor. Evet. Benim özel abonem Dilek Şenyurt'u burada görmek ne kadar güzel. Dilek Şenyurt Frankfurt'tan katılıyor. Almanya Frankfurt'tan katılıyor. Hoş geldin Dilek Şenyurt. Ümran Keleş abi Antici Ayça'yı engelle diyor. Ayça ne yazmış bir bakayım bir öne çıksın yazısı. Dilafruz
Türk Tilga, Özbekistan, Umran, Osman abi dersen iyi olur. Yaşım 65 diyor. Osman Uluşan. Ayça Sever, Ümran'ı engelle diyor. Ne oldu çocuklar? E, Herkes birbirini engelle diyor. Arkadaşlar lütfen kendinize gelin. Lütfen kendinize gelin. Yusuf Dündar burada mı? Özel abonem, özel üyem Yusuf Dündar burada mı? Samiye Yüksel aranızda mı? Samiye Yüksel neredesin? Özel abonem, özel üyem. Nelida Manzano, Arjantin'den Nelida Manzano. Nelida hep başlayınca gelirdin, yayın başlayınca. Neredesin? İzzet merhaba, nasılsın? Teşekkür ediyorum İzzet Oğlak, hoş geldin. Dilek Şenyurt burada, Frankfurt, Almanya'dan. Biraz evvel Dilek Şenyurt'u mesajını gördüm ve okudum. Dilek burada, evet. Teşekkür ederiz. Sağ ol Dilek, iyiyiz. Seni sormalı. Nilgün Öztürk, Ayça. Nelida Manzano geldi. Hola Nelida. Hola Nelida, Buenos Aires'ten yetişti. Hola Nelida. Hoş geldin Nelida. Evet. Delfina Dimasio burada mı? Şili'den. Delfina Dimasio burada mı? Nelida Manzano merhaba diyor. Maestro Bilal diyor. Merhaba. Şef Bilal anlamında söylüyor. Yönetici Bilal anlamında söylüyor. Merhaba Nelida tekrar. Ay Yıldız, Ayça sen de gitseydin Mert'in yanına. Çocuklar tartışmayın. Tartışmayın çocuklar. ATV'de dün akşam Gözleri Karadeniz dizisi ne yazık ki bayağı bir reyting kaybetti arkadaşlar. Dün akşamki bölümden sonra benim fikrim Kaldırılacaklar dizisine bunu da yazın, bunu da ekleyin. Yayından kaldırılır. Gözleri Karadeniz. Totalde 3.05, 10. oldu 3.05'te. AB'de 24. oldu 1.13. Büyük bir çöküş. ABC'de 21. oldu 1.67. Bu dizide yaşamaz arkadaşlar. Birinci sezonun 11. bölümüydü dün akşam. Zaten bir dizi kaldırılacak biliyoruz. Bir dizi kaldırılacak ATV'den arkadaşlar. Şimdi o dizinin hangisi olduğunu Aynadaki Yabancı dizisi kaldırılacak zaten. 7. bölümünde cumartesi akşamı, bu cumartesi akşamı final yapacak. Aşk ve Gözyaşı Cuma günü final yaptı. Değil mi arkadaşlar? Hande Erçel'in e, Barış Arduç'la dizisi final yaptı geçen cuma. Gözleri Karadeniz Salı günleri yayınlanıyor. Gözleri Karadeniz için final kararı alınmadı. Bu benim fikrim. Büyük emek verilmiş diziye. Ancak dizi olacak gibi değil. Çok kötü reytingler, çok düşük, iyice düştü. Final kararını bugün yarın duyarız. Gözleri Karadeniz için. Bu salı da büyük bir ihtimalle final olabilir önümüzdeki salı. Ee, Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Bekleyin lütfen. Gözleri Karadeniz. Kim oynuyormuş? Gizem Arıkan, Berk Ali Çatal, Özge Yağız, Halit Özgür. Ee, iyi oyuncular, isimsiz oyuncular. Ancak ben öncelikle her zaman senaryoya kabahat bulurum biliyorsunuz. Senaryo beğenilmemiştir. Öyküsü dizinin hikayesi beğenilmemiştir. Senaryoda kötü yazılmıştır ve tutmaz. Bazı diziler çöp olunca zarar oluyor mu Bilal Bey diyor Dilek Şenyurt. Büyük zarar oluyor canım. Büyük zarar oluyor. Yapımcı uzun zaman parasını alamıyor kanaldan. Zaten veresiye çalışıyor bütün yapımcılar. Dizi 10 bölüm, 12 bölüm yayınlandıktan sonra paralarını normalde alabiliyorlar yapımcılar. Yapımcı olarak senin milyonların yoksa banka hesabında dizi işine giremezsin zaten. 100 milyonlar gerekiyor artık yapımcı olabilmek için. 100 milyonlarca lira servetin olması lazım. O yüzden çok az yapımcı kaldı zaten.
Gözleri Karadeniz vardı dün akşam. Mehmet Fetihler Sultanı vardı TRT 1'de. İşte o da 3-4 civarında reyting alıyor. Kıskanmak, Now TV'de Kıskanmak, işte Özgün Amal'ın oynadığı dizi 3.40, 3.76, 4.03 reytingi. Yani o da tutunuyor ama böyle hani zor tutunuyor. Bahar gitti gidecek. Bahar da geçen seneden beri kaldırılacak diye konuşuluyor ve geçen seneye göre yine bayağı düştü reytingleri. O da 3, ortalama 3. Kral kaybederse o da iyi değil. Ama bunlar işte tutunuyorlar. 3.78, 3.59 filan kral kaybederse. Totali 3.08. Fakat Gözleri Karadeniz gitti gidiyor. Şunu söylemek istiyorum. Şimdi arkadaşlar, Afra Saraçoğlu'nun dizisi ATV'de yayınlanacak ve ne günü yayınlansın diye günlerdir tartışıyor, kamuoyu tartışıyor. Sizler de tartışıyorsunuzdur. Ne günü yayınlansın, hangi dizinin karşısına konulsun filan. Şimdi burada bakıyoruz. Gözleri Karadeniz yayından kaldırılırsa, ki kaldırılması gerekiyor, Salı günü boşalacak ATV için. Aşk ve Gözyaşı kaldırıldı, Cuma günü boşaldı. Cuma yeni bir dizi konulmadı. Salı'yı da boş diyelim. Salı mı Cuma mı derken Aynadaki Yabancı da kaldırılıyor. Cumartesi de boşalıyor. ATV dizisi Aynadaki Yabancı. Salı, Cuma, Cumartesi. Hangi gün yayınlansın sizce? Hangi güne koysun ATV Afra Saraçoğlu ve Kenan İmirzalıoğlu'nun dizisini? Hangi güne koysa daha çok şansı olur dizinin diye düşünüyorsunuz? Salı Kral var diyor. Kral bir şey yapmıyor ki. Kral bir şey yapmıyor ki. Salı diyor. Dilek Şenyurt özel abonem Salı günü yayınlansın diyor. Yani o kral olması çok önemli değil. Salı ne vardı? Dün akşam işte. Mehmet Fetihler Sultanı yani 4.05, 3.80, 4.48 yapmış. Bu dizinin reytingi iyi diyebilmemiz için arkadaşlar 7'nin üzerinde olması lazım. 7'nin üzerinde olursa iyi dersin. 10'un üzerinde olursa çok iyi dersin. 15-16 olursa Uzak Şehir dizisi gibi reyting 15-16 olursa harika dersin. Uzak Şehir dizisi o sınıfta şu anda. Ee, Mesela başka hangi taşacak bu deniz onun üzerinde çok iyi. Çok iyi taşıyacak bu deniz. Onun üzerinde. Ama 11 olmadı da. 12 olmadı da. Benim beklentim o dizinin 12, 13, 14, 15 olması. Kavgayı, dövüşü çok fazla yazmayın ne olur, ne olur. Bir tane aile dizisi var diyoruz ya. Kavgayı, dövüşü, tabancayı, tüfeği yazmayın fazla senaristler. Bahar mesela 3.33, 3.12, 3.48 Salı günü. Hiçbir zarar vermez Afra Saraçoğlu'nun dizisine. Kral kaybederse ne olacak ya? Kral kaybederse bence yani 3.78 en yüksek AB kategorisi, 3.59 ABC, 3.08 total. İyi bir dizi 7'nin üzerinde olmalı arkadaşlar. Bunlar iyi dizi değil, iyi reyting değil bunlar. Bunlardan hiçbir zarar gelmez Afra Saraçoğlu, Kenan İmirzalıoğlu'nun dizisine. Salı olabilir. Cumartesi ve Cuma'da boş arkadaşlar ATV için. Ama biz bunları söyleriz, bugünleri söyleriz de kanal başka bir güne de koyabilir tabii. Miray orada, Mert orada. Neler olacak? O da eminim. Ay Yıldız ne Miray'ı ya? Ay Yıldız tiyatro varmış oradan atılıyor. Kral Ümran Keleş. Dostlar yani Afra Saraçoğlu ve Kenan İmirzalıoğlu'nun dizisine bence arkadaşlar gün önemli değil biliyor musunuz? Bunları böyle söyledim ama hangi günlerin müsait olduğunu reel olarak anlatmak için, ATV için hangi günler müsait diye söyledim ama e, Afra Saraçoğlu'nun olduğu bir dizide yayın günü hiç önemli değil. Afra Saraçoğlu'nun dizisi başı çeker, diğerleri onu takip eder arkadaşlar. Bunun böyle olacağını zaten yayınlandığı zaman herkes görecek. Bütün Türkiye görecek. Ben o kadar da inanıyorum, o kadar da güveniyorum. Afra Saraçoğlu'nun
oynayacağı diziye. Peki Melisa Döngel'e soruyorlar. Haluk Bilginer'le bir dizi çekti. Merakla bekliyorum. Dört gözle bekliyorum 19 Kasım'ı. 19 Kasım'da Disney Plus'ta yayınlanacak. Ben de işim gereği bütün platformlar var. Dünya üzerinde de bütün platformlar, bütün kanallar var. İşim gereği her şeyi takip etmek zorundayım. Disney Plus'ta 19 Kasım'ı iple çekiyorum. Haluk Bilginer büyük oyuncu. Melisa Döngel de çok takdir ettiğim bir oyuncu. Şimdi şöyle, e, bu dizi Haluk Bilginer 71 yaşında. Allah ona çok sağlıklı, çok uzun bir ömür versin Haluk Bilginer'e. Melisa Döngel de daha çıtı pıtı çıtı pıtı çıtı pıtı. Kaç yaşında? 26 yaşında. 1999 doğumlu. Aralarında 45 yaş fark var arkadaşlar. Ama dizide karı kocaya oynuyorlar. Dizide ikisi de evli bir çifti oynuyorlar ve soruyor gazeteci arkadaşlar, muhabir arkadaşlar. Ya sizin aranızda çok yaş fark var, karı kocasınız. Afra Saraçoğlu ve Kenan İmirzalıoğlu da aralarında çok yaş fark var ve aynı dizide başrolle oynuyorlar. Ne diyorsunuz, ne düşünüyorsunuz diye soruyorlar Melisa Döngel'e. Melisa Döngel eminim ki onlarda da çok profesyonel şekilde e, ilerlemiştir çekimler. Onlarda da çekimler çok profesyonel şekilde ilerlemiştir. Onlar işlerini profesyonel şekilde yapmışlardır. Biz de aynı şekilde hallettik. Biz de aynı şekilde yaptık. Bu arada Melisa Döngel'le Haluk Bilginer'in dizisi çekildi, bitti. Yayın gününü bekliyor 19 Kasım'ı. Senaryolar da zaten o şekilde evriliyor. Senaryolarda her şey de yolunda gitti. Çektik, bitirdik. Önce bir izlensin, sonra konuşalım diyor Melisa Döngel. Bu arada Haluk Bilginer'e de soruyorlar arkadaşlar. Haluk Bilginer'e de diyorlar ki bu yaş farkı filan, yani Kenan İmirzalıoğlu, Afra Saraçoğlu'nda da çok yaş fark var. Oynayacakları dizide sizde de çok yaş farkı var. Karı kocaya oynadınız. Bence diyor, bence baba bütün ağırlığıyla Haluk Bilginer, bence diyor çocuklar sosyal medyayı çok fazla takip etmeyin diyor. Cevabı bu, babanın cevabı bu. Çok tatlı bir insan, çok bilgili bir insan, oyunculuğun duayeni, müthiş, müthiş. Haluk Bilginer'i tiyatroda izlemenizi tavsiye ederim. Moda'da biliyorsunuz tiyatrosu, modada, tiyatroda doyumsuz bir oyunculuk tabii. Çok güçlü bir oyuncu, çok iyi bir oyuncu ve muhteşem de alçak gönüllü bir insan. Kendisiyle sohbet etme imkanım da oldu. Kendisiyle röportaj yapma imkanım da oldu. Çok alçak gönüllü, çok muhteşem bir insan ve entelektüel, biliyorsunuz aynı zamanda İngiltere vatandaşı. Londra'da evi var. Londra'da yetişti, eğitim gördü. Oradaki tiyatrolarda oynuyor. Hala oynuyor zaman zaman Londra'da tiyatrolarda. İngiltere'de kumpanyası var ait olduğu. Birlikte tiyatro oyunu sahneledikleri. Haluk Bilginer bir dünya vatandaşı. Hollywood'da da oynadı biliyorsunuz. Haluk Bilginer çok değerli bir insan. Bu diziyi iple çekiyorum. Dizi komedi ve dram. Drama bir arada. Komedi ve drama bir arada. Haluk Bilginer aile reisi ve güçlü bir karakter. Melisa Döngel genç bir kadın. Melisa Döngel Dilan ismi karakterin. İnanıyorum ki diyor Melisa Döngel, insanlar diziyi izledikçe ön yargıları kırılacak diyor. Ee, 19 Kasım'da yayınlanacak. Notlarıma bir daha bir göz atayım. Evet, 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 evet. 8. Aile. Dizinin adını söylemedim. Her şeyi anlattım. Dizinin adını söylemedim. Evli bir çifti canlandırıyorlar ve dizide Hazal Kaya da başrol oyuncusu. Serkan Keskin. Bayılıyorum Serkan Keskin'in oyunculuğuna. Serkan Keskin'in oyunculuğuna bayılmayan var mı ya? Böyle bir yüz var mı? Böyle bir oyunculuk var mı arkadaşlar? Böyle mimikler var mı ya? Adam müthiş bir oyuncu Serkan Keskin. Çağlar Çorumlu hayranıyım. Mehmet Özgür,
dizi dediğim gibi 19 Kasım'da ekranlara gelecek. Konusu Basmacıgil ailesi. Yurt dışından bizi izleyenler için tekstilde basma kumaşı deriz biz. Basma deriz. Kumaşın ismi basma. Kadınlarımız Anadolu'da, köylerde, kasabalarda günlük kıyafetlerini basma kumaşından dikerler. Mütevazi Basmacıgil ailesinin mütevazi tekstil atölyesinden küresel güce dönüşüm süreci anlatılıyor. Hikayesi böyle. Yüksek profilli bir Türk yapımı. Birkaç tane fragmanını izledim arkadaşlar. Çok ilginç. Çok ilginç. Hiçbir masraftan kaçınmamışlar yapımcı gerçekten. Yönetmen ve senarist başrol oyuncularından Hazal Kaya'nın eşi Ali Atay. Hem yönetmen hem de senaryoyu yazmış Ali Atay. O da çok değerli bir sinemacı biliyorsunuz. Evet arkadaşlar, burada mısınız? Mert'in rolünü ve imajını merak ediyorum diyor Ay Yıldız. Ay Yıldız, o proje Mert olmadan şu anda ince ince hazırlanıyor. İnce ince sete çıkmaya hazırlanıyor. E, Zannedersem onun çıkma süreci biraz ertelendi. Herhalde Aralık sonunda filan ocağa doğru çıkılacak o ekip diye düşünüyorum. E, Evet, koton, pamuklu. Pamuklu en güzel kumaş olur. En değerli kumaş zaten pamuklu. Ay Yıldız, Osman, dizi sektörü nereye gidiyor diyor. Bu bir dönüşüm sürecinin içindeyiz. Zaten bunun böyle olacağını, ismin neydi arkadaşım ya? Okudum mesajını. Nereye gidiyor dizi sektörü diye soruyor. Ne olur kusura bakma. Böyle peş peşe okuyunca bazen isimlere dikkat edemiyorum. Egeciğim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyi misin? Dizi sektörünün bir dönüşüm süreci içindeyiz arkadaşlar. Ne yazık ki Türkiye ekonomisi ekonomik açıdan iyi değiliz. Yani Türkiye ekonomisinde bir daralma söz konusu. Dolayısıyla şirketler artık biraz daha bütçelerini kısıyorlar reklam verme konusunda. Biraz da yatırımları azalttılar. Tüm sektörlerde bu durum böyle. Dış yatırımcı da çok fazla gelmiyor artık. Türkiye'ye yatırım yapmıyor. Dolayısıyla böyle bir daralma. Bu bütün her şeye yansıdığı gibi medyaya da yansıdı, televizyonlara da yansıdı. Reklamların süresi kısaldı, reklamlar azaldı. Reklamlar da ayakta duruyorlar. Reklam yayınlayarak para kazanıyor televizyonlar. Reklamlar azalınca, televizyonlar para kazanamayınca yapımcılar da kazanamıyor. Dolayısıyla e, eskisi gibi dönmüyor çark artık. İzlenmeler de azaldı. İzlenmeler işte görüyorsunuz yerlerde. Yani devam eden diziler de 4 reytingde, 3 reytingde filan yani. En iyilerini zaten sizler biliyorsunuz. 2-3 tane en iyi dizi var. Onlar işte 7 reytingin üzerinde. Sektörler gerçekten çok çok büyük yatırımcı, yani kurumsal olanlar dışında artık fazla, mesela dergilerde fazla reklam alamıyor. Eskisi gibi satış da yok diyor Dilek Şenyurt. Evet, özel abonem Dilek Şenyurt. Evet. Dolayısıyla daha da küçülecek arkadaşlar. Daha da diziler yayından kalkacak. Bir de dijital medya çok kuvvetleniyor. Artık YouTube seyrediyoruz. YouTube'dan seyrediyoruz her şeyi. Ve uygulamalardan seyrediyoruz. Platformlardan seyrediyoruz. Çünkü çok kaliteli, hiçbir masraftan kaçınmadan, zarar etme korkusu olmadan, şimdilik en azından Amerikan platformları, yabancı platformlar diziler yayınlıyorlar, filmler yayınlıyorlar. Onlar ilgi görüyor dostlar. Daha diziler kaldırılacak. Daha kaldırılacak diziler olacak. Evet. Şimdi dostlar, Güllü ile ilgili bugün bir canlı yayın yaptım, bir video çektim. Onu izlemenizi tavsiye ediyorum. Güllü konusunda bir gelişme. Kızı Tuğyan
annesini öldürmekle itham edilen Tuğyan arkadaşlar. Bu konuda bugün bir canlı yayın yaptım. Bundan 4 saat evvel bir video çektim. Onu izleyin ama burada da anlatayım ben konuyu. Sizler buradasınız, emek vermişsiniz, zaman ayırmışsınız, canlı yayınımı izliyorsunuz. Teşekkür ederim hepinize. Eee Tuğyan büyük bir ihtimalle suçlamalar, kamuoyundaki intiba, her şey bu yolda. Bu kanaatte insanlar, herkes. Eee, ve Tuğyan anoreksiya olmak için, anoreksiya hastası olmak için yani yemeyerek, aç kalarak kilo vermek, iyice zayıflamak, 30 kilonun altına düşmek. Sınır 30 kilometre olarak gösteriliyor. 30 kilonun altına düşmek ve böylelikle hapse girmekten kurtulacağını düşünüyor. Adeta ölüm orucu tutuyor Tuğyan. Şu anda kilosu 39 arkadaşlar. Şu anda kilosu 39 ve daha da zayıflayarak hapse girmeden çünkü diyormuş ki çevresine ben hapse girersem biterim. Hapse girersem yok olurum. Hapse girmektense ölmeyi tercih ederim diyormuş ve o yüzden de kendince çare olarak anoreksiya olursam, 30 kilonun altına düşersem hapse girmem diye düşünüyormuş ve bunun çabası içindeymiş arkadaşlar. Şu anda da 39 kilo olduğu söyleniyor. Zaten bayağı bir zayıflamıştı biliyorsunuz. Onun kilolu olduğu fotoğraflar da var sosyal medyada. Her şey yolundayken, annesi de sağlıklıyken daha önce, aylar önce Tuğyan'ın kilolu olduğu görüntüler var. Bu arada Tuğyan Sultan'ı hiç yanından ayırmıyormuş. Sultan'a hiçbir yere gitmesine müsaade etmiyormuş. Çünkü Sultan çok şey biliyor diyorlar. Sultan yanından ayrılır da onu kandırıp konuştururlar diye çekiniyormuş. Şimdi bu anoreksiya dedim ya. Anoreksiya olup da cezaevinden çıkan kim vardı yakın zamanda? Hatırlayın. Bundan yakın zaman dediysem 9-10 ay önce. Kim vardı? Anoreksiya hastası olup da ünlülerden cezaevinde yazmanızı bekliyorum. Benim seyircim bilir. Benim seyircim bilir. Benim seyircim bilir. Kim vardı? Cezaevinden anoreksiya olmuştu cezaevinde. Bahar Candan diyorlar. Bahar Candan'ın kız kardeşi Nihal Candan. Selda Özbey bildi. Semra avukat kız dedi. O da bildi. Ümran Keleş de Nihal dedi. Evet. Kadir'le Semra Karadaş da Bahar Candan dediler. Onun kız kardeşi. Evet. Bildiniz. Bildiniz. Nihal Candan anoreksiya olmuştu. Bilerek yememişti cezaevinde ve adli tıpta cezaevinde kalması uygun değildir. Cezaevinde bu şekilde devam ederse psikolojisi bozulduğu için yemedi. Yemedi. Cezaevi şartlarında psikolojisi bozuldu. Zaten hasta cezaevine girdikten sonra da feveranları hiç durmamıştı. Öyle söylüyorlardı koğuş arkadaşları. Haykırmaları, isyanları hiç durmamıştı ve yemeyerek kendisini kitlemişti. Adeta hapse atılmasını protesto etmişti Nihal Can'dan. Ve sonra ne oldu? Cezaevinden tahliye edildi. Tutuksuz olarak yargılanması devam etti. Ancak geriye dönemedi. Anoreksiyayı yenip de iyileşemedi. İyileşemedi ve 5-6 ay içinde de ne yazık ki iyice çöktü vücudu ve çoklu organ yetmezliğinden vefat etti. Hayatını kaybetti Nihal Can'dan. Hatırlıyorsunuz değil mi? Tıpkı Nihal Can'dan gibi şimdi Tuğyan da e, Tuğyan da anoreksiya olup 30 kilonun altına düşersem beni de cezaevine atmazlar. Ben de dışarıda kalırım. Dışarıda yargılanırım. O hapse girmem düşüncesiyle yememe, ölüm orucu tutuyor, yememe şeklinde bir davranış içindeymiş. Bu şekilde sosyal medyada insanlar bunu konuşuyorlar. Televizyonlarda bu konu konuşulmaya başlandı yavaş yavaş. Sizler ilk kez benden duyuyor olabilirsiniz. Nihal Can'dan ne yazık ki hayatını
kaybetti. Ancak hiç de sağlıklı bir yol değil, hiç de sağlıklı bir şey değil. Eğer bir suç işlediysen, eğer bu ortaya çıkarsa, sayın savcı hanım, senin suçlu olduğuna kanaat getirir de ortaya çıkarsa cezanı çekmelisin. Yani kanundan kaçış hiçbir zaman olmaz. Öyle değil mi arkadaşlar? Bu arada taksici Tuğba diye bir hanım var. Taksici Tuğba da katıldığı televizyon programlarında Çınarcık'ta meydandaki Göbek'teki taksi işletmesinin, taksi durağını yöneten hanım bu taksici Tuğba. Kendisi Antalya'da yaşarken taksi şoförlüğü de yapmış. Eee, Televizyon programlarına katılıyor, davet alıyor onlardan ve tanıdığı Tuğyan'ı anlatıyor. Tuğyan'ın ne kadar agresif olduğunu, insanlara nasıl davrandığını, Çınarcık'ta huyunun herkes tarafından bilindiğini, sinirli bir tip olduğunu, annesini daha evvel de azarladığını, annesini dövdüğünü bildiğini söylüyor programlarda ve bu yüzden de ölüm tehdidi aldığını söylüyor. Eee, Taksici Tuğba'ya da ölüm tehditleri geliyormuş. Tabii kimden geldiği belli değil. Fake hesaplar bu mesajları yazıyor bana ama diyor benim bu televizyonlara çıkıp bu bildiklerimi anlatmamdan sonra bu şekilde tehditler çoğaldı şeklinde de konuşuyormuş. Bu arada bir not daha aldım, bir not daha aldım. Onu da sizlere söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu da önemli bir ayrıntı. Ah ah Güllü ne çekmişsin sen ya? Ne çekmişsin sen ya? Ah ah. O düştüğü cam arkadaşlar Güllü'nün kabusuymuş biliyor musunuz? O düştüğü cam. Hani o bel hizasının altında olduğu için Güllü o pencereyi hiçbir zaman açtırmıyormuş ve eve temizliğe gelen Arzu Hanım'a da yardımcısı Arzu Hanım'a da o camı hiçbir zaman temizletmiyormuş. O cama yaklaşma, o camı açma, o camı temizlemeni istemiyorum senden diyormuş ve e, o camı da hiç sildirtmiyormuş şarkıcı Güllü. Kendisinin de kabusuymuş yüksekten düşmek. Özellikle o cam çok tehlikeli olduğu için oradan düşmek. Oraya her zaman söylüyormuş ya ben burayı yaptıracağım. Buraya bir engel yaptıracağım. Burayı yükselteceğim. Buranın tedbirini alacağım diye hep söylüyormuş ama önlemini de şöyle aldığı için demek ki öteliyor. O cam hiç açılmayacak çocuklar. Bu camı hiç açmayın diyormuş. Zaten açmıyorlarmış. Ve ilginçtir bu Tuğba Hanım, taksici Tuğba Hanım bizim durak diyor. Güllü'nün düştüğü camı diyor karşıdan görüyor. Tam karşı karşıyayız diyor. Ben hiçbir zaman diyor 2 yıldır Çınarcık'tayım, o taksi durağındayım diyor. Hiçbir zaman Güllü Hanım'ı o camda görmedim diyor. Hiçbir zaman camda görmedim ve o camın 2 yıldır hiç açıldığını görmedim diyor Tuğba Hanım. Çünkü diyor orada şöhretli bir insan oturduğu için ister istemez bakıyorduk diyor kafamızı kaldırıp yukarıya diyor. Ve daha ilginç bir şey söylüyor Tuğba Hanım. Güllü'nün salonu, evinin salonu diğer tarafta. O salonda 6. katta, 5. katta her neyse karşısındaki apartmanda, o salonun baktığı apartmanda da yine Tuğba Hanım'ın bir bayan arkadaşı oturuyor. Tam aynı katta, aynı hizada. Onlar da günlerin çoğunu balkonda oturarak geçiriyorlarmış. İyi havalarda karşı komşusu. Güllü'nün karşı komşusu Tuğba Hanım'ın arkadaşı. O hanım da dermiş ki Tuğba Hanım'a, ya dermiş bunların hiç mi camı açılmaz? Hiç camlarını açmıyorlar bunlar dermiş. Ben dermiş Güllü Hanım'ın görebilir miyim diye bakıyorum pencerelerine balkona çıktığım zaman. Hiç şimdiye kadar Güllü Hanım'ı camda görmedim. Hiç camları da açılmıyor diyormuş. Yani salonun evin diğer tarafındaki camları da açmazmış ve Güllü pencerelere hiç yaklaşmazmış. Çünkü yüksekten düşmekten çok korkarmış. Korkusu kabusu oldu kadıncağızın. Bu da çok üzücü, çok insanı acıtan bir gerçek arkadaşlar. Cama hiç yaklaşmıyor, kimseyi yaklaştırmıyor. Ancak o camdan onu düşürmek, o camdan onu düşüp ölmesini düşünmek, ya insanın dili varmıyor. İnsanın dili varmıyor. Ne kadar acı değil mi arkadaşlar? Ne kadar acı. Tabii şu anda e,
beklenen raporlar var. İşte bilirkişi raporları var. Benim çok merakla beklediğim fizik mühendislerinin evde yaptıkları ve düştüğü yerde, zeminde yaptıkları araştırmanın raporu, incelemenin raporu. Bu fizik mühendislerinin ölçümlerle bir sonuca varacağı düşünülüyor. Bir itme sonucu mu düştü, kazayla mı düştü, intihar mı etti şeklinde. Güllü kendisini mi attı oradan aşağı şeklinde. Bakalım arkadaşlar. Bakalım ne sonuç çıkacak? Ne sonuç çıkacak? Evet, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir bizim iki sevdiğimiz oyuncu. Biz onları sadece karakterleriyle ve yaşadıkları aşktan dolayı değil, aşkları bize geçtiği için karakterleri ve birbirlerine birbirlerini sevme şekilleriyle, birbirlerine olan e, sevdalarının bize yaşattığı duygularla değil, onları işleriyle de çok seviyoruz. İşlerini, yaptıkları işi son derece dürüst bir şekilde, son derece e, insanlara aldıkları paranın hakkını çok güzel şeyler izlettirerek verme çabalarından dolayı da seviyoruz. Aldıkları para diyorum, Yalı Çapkın'la başladıkları zaman çocuklar ne para alıyordu ki Allah aşkına, değil mi? Birisi galiba 100.000 lirayla başladı, öbürü 150.000 lirayla başladı, değil mi? Mert 100.000 lirayla başladı, Afra Saraçoğlu 150.000 lirayla başladı bölüm başına. Yanlış hatırlamıyorum, değil mi? Afra biraz daha kıdemli diye ona 150.000 lira vermişlerdi. Oyunculukta biraz daha tanınıyor diye. Gelinen noktada bugün 3,5 milyon lira alıyorlar bölüm başına. Daha da çok alsınlar, daha da çok alacaklar zaten. Türkiye'nin en çok kazanan oyuncuları olacaklar onlar. Ee, Zerrin Tekindor'un bir röportajını izledim. Sevilen oyuncu, değerli oyuncu Zerrin Tekindor'un röportajında kendisine soruluyor. Seyirci enerjiden, teknikten, dürüstlükten hangisine dikkat eder, hangisine önem verir? Enerjiye mi daha çok önem verir, oyuncunun enerjisine mi? Oyun esnasında, yani sahneyi çekim sırasında tekniğine mi, oyunun tekniğine mi, oyuncunun tekniğine mi o anki, yoksa dürüstlüğe mi önem verir diyor. Dürüstlük de burada bu arada karaktere karşı dürüstlük. Yani canlandırdığın karaktere karşı en iyisini yapma çaban senin. Eee Zerrin Tekindor diyor ki, önce oyuncu kendisi inanacak. Sen inanırsan diyor, seyirci de inanır diyor. Sen canlandırdığın karaktere gerçekten o havayı vermezsen, gerçekten o hayatı yansıtmazsan, oynaması gereken, olması gereken şekli vermezsen karaktere, seyirci bunu anlar diyor. Seyirciye geçmez diyor. Kalbinden oynayacaksın, ruhundan oynayacaksın diyor Zerrin Tekindor. Kalbin neyi anlatıyorsa oyunculuk olarak o anda kalbinden nasıl, içinden nasıl geliyorsa, ruhundan nasıl geliyorsa o sahneyi canlandırma diyor. Bunu diyor daha evvelki tecrübelerinle de yoğuracaksın diyor ve birleştireceksin diyor. Öyle oynayacaksın diyor. İyi oyuncular bunu böyle yaparlar diyor. Zerrin Tekindor ne kadar haklı, değil mi arkadaşlar? Hemen aklımıza kim geliyor burada? Hakikaten iyi oyuncu denilince e, Mert Ramazan Demir'in oyunculuğu geliyor. Afra Saraçoğlu'nun kadınlardan oyunculuğu geliyor. Yani kusura bakmasınlar hayranları, beni izleyenler de var aralarında. Ama mesela bir Hande Erçel'in oyunculuğu asla gelmiyor arkadaşlar. Yani asla gelmiyor. Asla. E, Serenay Sarıkaya ile Şahmaran'da oynayan çocuğun adı neydi? Ne Deniz'di? Burak Deniz. Burak Deniz. Mesela Burak Deniz şu anda ses geldi mi? Ses var mı? Ses geldi mi?
Ses var değil mi? Ses gitti, ses gelmiş olması lazım. Evet, mesela Burak Deniz'in de mesela oyunculuğu bir yere kadar. Burak Deniz için iyi oyuncu diyorlar ama hep aynı tarzda oyuncu. Evet, geldi. Hep aynı tarzda oyuncu mesela Burak Deniz'de. Yani Burak Deniz de çok büyük emek vermiyor karakterler değiştiği zaman ve, sahneler ilerledikçe, bölümler ilerledikçe. Bakıyorum tekdüze oynuyor adam ya. Ama Mert Ramazan Demir öyle değil. Mesela Kıvanç Tatlıtuğ'da da bu son zamanlarda dikkatimi çekiyor. Mesela keyfi bozulmuştu Aile dizisi reytingler düşüyor diye. Son bölümlerde oyunculuğuna bakıyorum Kıvanç Tatlıtuğ'un. O ilk bölümlerde verdiği emeği vermiyor. Samimi gelmiyor. İnan yani bana geçmiyordu oyunculuğu. Ve zaten seyirciye de geçmediği için dizi 2 reytinglere falan düştü biterken arkadaşlar. Son 2-3 bölümde 2,5 reytinglerde filandı dizi. Ama Mert Ramazan Demir için asla öyle diyemezsiniz. İnandırıyor, sevdiriyor, oyunculuğuna takılıyorsunuz, içine giriyorsunuz yahu. Yani batacak ne taşacak bu deniz dizisinin oyuncuları için de öyle. Ulaş abarttı. Ulaş Koçari, neydi Koçari? İsmi neydi? Karakterin ismi neydi? Soyadı Koçari de. Adil. Adil. Adil Koçari. Tarçın söylüyor. Tarçın'a teşekkür ediyorum her seferinde. Tarçın'ın arkadaşı Şebnem söylüyor, eşim. Adil Koçer'i mesela. Abarttığı zamanlar bana fazla geliyor oyunculuğu. Adil Koçer'in oyunculuğu. Ulaş iyi oyuncusun. O kadar abartmana gerek yok. Daha slowly, daha yavaş, daha sakin. Tamam belki diyeceksin ki Bilal abi sahne onu gerektiriyor. Senaryo onu... Hayır kardeşim. Bazen abartıyorsun. Çok öne çıkarıyorsun kendini. Yapma bunu. Yapma. Zaten bir sürü sana yazmışlar. Bir sürü şeyi sana yazmışlar. Sahneyi. Sen de sakin sakin, daha sakin. Ben rahatsız oluyorum. Ona abartı geliyor çünkü anlıyor musunuz? Eleni de mesela. Eleni karakteri. Ava Yaman. Çok sevdim. Hepinize ben önerdim. İlk bölümü izleyip de ya bu kız müthiş olacak diye. Fakat o şeyi verirken pan zehiri verirken filan mesela çok abartı geldi bana. Ne gerek var bu kadar Allah Allah. Bir doktor bu kadar pan zehiri bu kadar isimlerini filan yani abartı geldi bana ya. Hakikaten abartı geldi. Orada sahnenin çekim şeyi de onun anlatımı da abartı geldi. Eleni'nin oradaki o Ava Yaman. Abartmadan oynayın çocuklar. Sakin sakin. Slowly slowly. Yavaş yavaş. Yani Ava Yaman çok başarılı bir oyuncu. Bakın Burak Yörük ne kadar sakin oynuyor. Ne kadar güzel oynuyor. Öyle değil mi? Dayak yiyor çocuk. Dayak yediği sahnelerde falan da abartı yok. Sakin sakin. Yani bize geçirerek Ava Yaman lütfen sen de sakin sakin yavaş yavaş. Mert Ramazan Demir bu yüzden çok kıymetli arkadaşlar. Afra Saraçoğlu bu yüzden çok kıymetli. Oyunculukları çok değerli. Tekniğini seçip birkaç tane değişik oyunculuk teknikleri var. Sen kendi tekniğini yaratabilirsin. O bildiğin, bulduğun, dinlediğin, çalıştığın, kursuna gittiğin, dersini aldığın teknikler içinden birkaç tanesini yoğurup kendi tekniğini bulabilirsin. Burada önemli olan dürüstlük, inandırıcılık bir oyuncu olarak. Afra Saraçoğlu bunun için başarılı. Mert Ramazan Demir bunun için başarılı. Afra Saraçoğlu bazı sahnelerde, bazı senaryolarda hiçbir şey yapmadan gözleriyle, mimikleriyle filan oynuyor. Bunu yapabiliyor. Bunu yaptığı zaman da inandırıcı olması önemli. Öyle değil mi? Bir bakışla. Evet. Bu da Mert'in, Afra'nın başarılı oyunculuklarının sırrı arkadaşlar. Enerji başka bir şey. Bize enerjinin geçmesi, oyuncuların enerjisinin bize geçmesi. Ekran ışığı, bu başka bir şey. Bir şey daha duydum. Bu promo afişleri Kenan İmirzalıoğlu'nun Afra Saraçoğlu'ndan daha önde promo afişlerinde dediler. Birkaç tane çağırdım baktım Google'dan dizinin afişlerine. Tabii bunlar promo afişi. Yani yapım mı yaptı bunları, ATV mi hazırladı yoksa fanlar mı yaptı ama ne kadar çağırdım. Bir sürü çağırdım baktım. Kenan İmirzalıoğlu hep daha önde. Daha ön plana çıkarılmış. Afra Saraçoğlu'nu bu kadar geriye atmayın.
Bu kadar geriye atmayın Afra Saraçoğlu'nu. Bu dizide Kenan İmirzalıoğlu çok değerli bir oyuncudur elbette ama Afra Saraçoğlu'nun da yeri bambaşkadır, yeri zirvedir. Bunu da hiç kimse unutmasın. Hiç kimse unutmasın. Dostlar sizleri çok seviyorum. Yine 1 saate yaklaştık. 1 saate 4,5 dakikamız kaldı. Sizler de beni seviyorsanız lütfen like yapın ve dostlarınıza benim kanalımı tavsiye edin. Gerçek magazin, eee, gerçek gazetecilik, gerçek habercilik bu kanalda dünyanın her tarafından izleyen bütün seyircilerime çok teşekkür ederim. Her yerden, Uzak Doğu'dan, Afrika'dan, Güney Afrika'dan, Güney Amerika'dan, Avustralya'dan, eee, Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Kolombiya, Kamboçya, Arjantin, Şili, Honduras, Tayvan, Vietnam, her yerden izleyen bütün seyircilerime çok teşekkür ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere.